Bu bölümde elimizde yazar John Steinbeck'in İkinci Dünya Savaşı sırasında yazdıkları var. Hem 1943'te cepheden gönderdiği o sıcak anlık raporlar, hem de çok ilginç bir şekilde 1958'de o raporlara yazdığı bir ön söz. Yani iki farklı zaman dilimi, iki farklı bakış açısı. İşte bu ikilik, eldeki malzemeyi bu kadar büyüleyici yapan şey de bu zaten. Çünkü Steinbeck o 1958'deki ön sözde okurlarına yani bizlere şaşırtıcı bir ihtirafta bulunuyor. Ne diyor tam olarak? Kendi yazdığı o 1943 raporları için gerçek dışı, çarpıtılmış ve tek taraflı diyor. Vay canına, kendi yazılarına. Evet ama bu yazdıklarım yalandı demek değil. Daha çok size anlattığım her şey doğruydu, yaşandı. Ama asıl gerçek size anlatmadığım, anlatamadığım şeylerde gizliydi demenin bir yolu. İşte biz de bu bölümde tam olarak bu gizli gerçeğin peşine düşeceğiz. Sadece Steinbeck'in ne gördüğünü değil, o dönem bir savaş muhabirinin neyi söyleyip neyi söyleyemediğini anlamaya çalışacağız. Yani savaş gayreti denen o görünmez gücün bir yazarın kalemini nasıl şekillendirdiğini. Ve tabii cephedeki gerçeklikle evdeki insanlara anlatılan o kahramanlık hikayesi arasındaki devasa uçurumu. Gelin işin derinine inelim. Bu savaş gayreti kavramıyla başlamak sanırım en doğrusu. Çünkü her şeyin anahtarı o. Steinbeck, savaş muhabirlerinin uyması gereken bazıları yazılı, çoğu ise yazısız bir dizi kuraldan bahsediyor. Bir tür el altından anlaşma gibi mi? Aynen öyle. Ve bu kuralların amacı cephedeki hakikati yansıtmak falan değil. Tamamen evdeki halkın moralini yüksek tutmak ve savaşı desteklemelerini sağlamak. Yani amaç gerçeği değil, ihtiyaç duyulan hikayeyi yaratmaktı. Peki neydi bu kurallar? Mesela en temel olanı, en olmazsa olmazı neydi? En temel ve en sarsılmaz olanı şuydu: Amerikan ordusunda korkak asker yoktur. Hiç mi? Hiç. Özellikle de en tehlikeli, en kirli işi yapan piyadeler, istisnasız olarak en cesur, en asil ve en vatansever insanlardı. Steinbeck bunun bir tür psikolojik sorumluluk olduğunu söylüyor. Nasıl bir zorunluluk bu? Yani sadece propaganda için değil mi? Propagandadan daha derin bir şey. Şöyle diyor Steinbeck: bir piyadenin yaptığı iş o kadar anlamsız, o kadar korkunç ve karşılıksız ki, hayatta kalabilmesi için yaptığı bu deliliğin aslında gerekli ve kahramanca olduğuna inanması gerekir. Sürekli birileri ona sen bir kahramansın demeliydi yani. Kesinlikle. Kimse o askerin aslında bir seçeneği olmadığını, emre karşı gelirse ya kurşuna dizileceğini ya da ömür boyu hapis yatacağını konuşmuyordu. Kahramanlık çoğu zaman başka seçeneğin olmaması demekti. Bu bile tek başına çok sarsıcı bir bakış açısı. İkinci kuralda herhalde komutanlarla ilgiliydi. Elbette. İkinci kural: zalim, hırslı veya beceriksiz komutan yoktur. Eğer bir operasyon binlerce askerin ölümüyle sonuçlanan bir fiyaskoya dönüşürse, Bu asla bir hata olarak sunulmazdı. asla. Her zaman nihai zafere giden yolda daha büyük bir stratejinin öngörülmüş ve gerekli bir parçası olarak anlatılırdı. Başarısızlık yoktu, sadece zaferin farklı aşamaları vardı. Ve gelelim en inanılmaz olanına, üçüncü kurala. Milyonlarca genç erkek savaş boyunca kadınlara olan ilgilerini tamamen unutmuştu. Evet, bu kural o kadar katı ki Steinbeck'in anlattığı bir olay var, insanın inanası gelmiyor. Ordu milyonlarca prezervatif sipariş etmek zorunda kalınca, Buna bir kılıf bulmaları gerekiyor tabii. evet, resmi açıklama neydi biliyor musunuz? Bunlar makinalı tüfek namlularını nemden ve kumdan korumak için kullanılacaktı. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. İşte bu detay savaş gayretinin gerçekliği ne kadar bükebileceğinin en absürt örneği. Ama bu kuralların ötesinde bir de muhabirlerin kendi kendilerine uyguladıkları bir otosansür var. Bu belki de en tehlikelisi. Somut örnekler veriyor mu buna? Veriyor. Hem de nasıl? Mesela General Patton'ın bir hastanede savaş yorgunluğu çeken hasta bir askeri tokatlaması olayı. Bu çok bilinen bir olaydır. Ama o zaman yazılmamış demek ki. Yazılmamış. Veya daha da kötüsü, Amerikan donanmasının yanlışlıkla kendi askerlerini taşıyan 59 nakliye uçağını düşürmesi. Kendi uçaklarını mı? Evet, yüzlerce askerin ölümüyle sonuçlanan korkunç bir hata. General Eisenhower bizzat muhabirleri toplayıp diyor ki, bunu yazarsanız evdeki moral çöker, savaşı kaybedebiliriz, lütfen yazmayın.
ve tek bir muhabir bile bu olayları yazmıyor. İşte Steinbeck'in 15 yıl sonra yazdıklarım gerçek dışıydı derken kastettiği şey bu. Yazdığı her bir kelime, her bir olay doğruydu, yaşanmıştı. Ama asıl yalan Asıl yalan o bahsedilmeyen, atlanan, sansürlenen devasa boşluklarda saklıydı. Amaç, evdeki sivil halkı savaşın o çürgün, histerik karmaşasından korumaktı. Onlara temiz, kahramanca ve anlaşılır bir hikaye sunmaktı. Peki bu filtrelenmiş habercilik, o hikayenin kahramanı olan askerlerin deneyimini nasıl etkiliyordu? Steinbeck'in Asker Gemisi başlıklı yazı dizisi sanırım bu konuda bize inanılmaz bir pencere açıyor. Evet, sadece cepheye gidiş yolculuğu bile savaşın kendisi kadar yıpratıcı. O yazılardaki bir detay beni çok etkilemişti. Askerlerin ülkelerinden ayrılış anı. Haftalarca hazırlık, eğitim, vedalaşma. Gemiye biniyorlar ve o kadar yorgunlar ki gemi limandan ayrılırken hepsi uyuyakalıyor. Evet, gözlerini açtıklarında artık açık denizdeler. Geri dönmek için aylarca, belki de yıllarca hayalini kuracakları o son kara parçasını, o son görüntüyü kaçırıyorlar. Bu çok dokunaklı bir an ve Steinbeck'in tam da buna odaklanması harika bir şey. Yani büyük stratejiler, haritalar veya generaller yerine savaşın bireysel duygusal maliyetine bakıyor. O andan itibaren artık birey değiller. Sadece miğferlerindeki numaralarla tanımlanan birimler. Aynen. Steinbeck'in deyişiyle geminin güvertesi birbirinin aynı görünen miğferlerden oluşan bir mantar tarlası gibi. Ve o gemideki klostrofobik ortamda, haftalar süren yolculukta askerlerin psikolojisi nasıl bir hal alıyor? Steinbeck burada çok ilginç bir kavramdan bahsediyor. Asker gemisi folkloru. Evet, bunlar rastgele dedikodular değil, neredeyse ritüelleşmiş her gemide mutlaka ortaya çıkan hikayeler. Folklor kelimesini kullanması çok zekice. Çünkü bu belirsizlik ve korkunun kolektif bir hikayeye dönüşme biçimi. 4 temel söylentiden bahsediyor Steinbeck. Birincisi ve en klasiği. Bu sabah bir denizaltı tarafından görüldük. Bizi hemen batıramadı ama sürüsüne haber verdi. Ve şimdi ileride bizi bekliyorlar. İnsanın kanını donduran bir beklenti. Her an torpillenebilirsin. Bu söylentinin kaynağı da hep gizemli bir şekilde telsiz subayı olarak gösterilirmiş. Diğeri neydi? İkincisi de en az o kadar kaygı verici. Bu geminin provası, yani ön kısmı aslında hasarlı ve üstünkörü onarıldı. İlk büyük fırtınada parçalanabilir. Ve kimse kontrol de edemiyor. Edemiyor. Çünkü o kısma sadece topçu mürettebatı girebiliyor. Sadece söylentiye inanmakla kalıyorsun. Üçüncüsü ise tam bir psikolojik işkence. Kesinlikle. Dün gece Alman radyosu içinde bulunduğumuz bu geminin adını vererek battığını duyurdu. Şu anda ailelerimiz evde bizim için yas tutuyor. Yani sadece kendi ölümünle değil, ailene yaşattığı acıyla da yüzleşiyorsun. Hem de henüz ölmemişken. Korkunç. Ve sonuncusu, en paranoyak olanı. Gemide bir salgın hastalık başladı ve subaylar paniğe önlemek için bunu gizliyor. Ölenleri geceleri gizlice denize atıyorlar. Düşünsenize, kapalı bir metal kutunun içinde binlerce insanla birlikte haftalarca seyahat ediyorsunuz. Bu söylentiler o soyut korkuyla başa çıkmanın bir yolu belki de. Aynen. O kapalı alandaki görünmez ölüm tehlikesini somut, elle tutulur bir hikayeye dönüştürüyorlar. Bu söylentilerle dolu klostrofobik bir gemide haftalar geçirmek akıl sağlığını zorlardı herhalde. Peki karaya çıktıklarında bu gerilim azaldı mı yoksa sadece şekil mi değiştirdi? Kesinlikle sadece şekil değiştirdi, hatta belki daha da yoğunlaştı. İngiltere'deki bombardıman üssünde artık düşman bir söylenti değil, çok daha somut. Her gün görevden dönmeyen uçaklar var. Ve bu yüzden de askerler batıl inançlara, ritüellere sığınıyorlar. Tam olarak. Uçaklara verilen isimler bile bunun bir parçası. Onlar cansız metal yığınları değil. Mary Root ya da sürekli arıza çıkardığı için şanssız olarak görülen Bomb Boogie gibi kişilikleri var. Steinbeck'in anlattığı o madalyon hikayesi de bu durumu çok iyi özetliyor. Bir nişancı her göreve giderken yanında taşıdığı uğurlu madalyonunu kaybediyor ve bütün kışla seferber oluyor. Evet, bütün askerler o küçücük madalyonu arıyor. O bulunana kadar kimsenin içi rahat etmiyor. Çünkü bu basit bir batıl inanç değil. Daha derin bir anlamı var. Tabii. Steinbeck diyor ki, yüksek irtifada oksijen azlığı,
Aşırı soğuk ve sürekli gerilim altında insan duyuları güvenilmez hale geliyor. Askerler olmayan şeyler görmeye, hayali hedeflere ateş etmeye başlayabiliyorlar. Yani kendi zihninize ve bedeninize güvenemediğiniz bir ortamda. O madalyon gibi somut fiziksel bir nesneye tutunmak hayati hale geliyor. O, gerçekliğin son çıpası gibi bir şey. Görev öncesi ritüelleri de çok dokunaklı. Mesela yataklarını asla toplamıyorlar. Evet, mantıkları şu, görevden yorgun argın döneceğiz, yatağımız hazır olsun ki hemen yatabilelim. Bu aslında döneceğimize dair bir inanç ritüeli. Ve eve göndermek istedikleri son mektupları, sevdiklerinin fotoğraflarını yastıklarının altına bırakıyorlar. Bir nevi, eğer geri dönemezsem en önemli eşyalarım burada, aileme ulaştırın mesajı. Ve tüm bu ölümle burun buruna yaşanılan anlarda evden gelen gazeteleri okuyorlar. Ve kendi yaşadıkları gerçeklikle arasında korkunç bir uçurum olduğunu görüyorlar. Nasıl bir uçurum bu? Gazeteler savaşın neredeyse bittiğini, Alman sanayisinin çöktüğünü yazarken onlar Bremen üzerinde kırmızı bir uçak savar ateşi duvarıyla karşılaşıyorlar. Veya gazeteler onları çelik gibi sinirlere sahip, korkusuz kahramanlar olarak tasvir ederken onlar madalyonları kayboldu diye panik atak geçiriyorlar. Bu inanılmaz bir ikilik. Evet, Steinbeck bunu şöyle özetliyor. Sanki evdekiler bir savaşı kazanıyor, biz ise bambaşka bir savaşa daha yeni başlıyoruz. Yani iki farklı savaş var. Biri cephede yaşanan kanlı, korku dolu gerçeklik, diğeri ise gazetelerde anlatılan temiz, şanlı ve neredeyse bitmiş bir hikaye. Steinbeck'in yazılarında benim en sevdiğim şeylerden biri de spot ışıklarını sadece tetiği çeken askerlere değil, sahne arkasındaki genellikle gözden kaçan insanlara da çevirmesi. Kesinlikle. Mesela o asker gemisindeki gösteri grubunu anlatışı harikadır. USO diye sivil bir organizasyon var. Askerleri eğlendirmek için tura çıkıyorlar. Gemide de bir gösteri grupları var. Sallanan güvertede akrobatik hareketler yapmaya çalışan bir kız, bozuk hoparlörler yüzünden sesini duyurmaya çalışan bir şarkıcı. Hepsi iyi niyetli bir çaba içinde. Ama Steinbeck bu planlanmış, tırnak içinde sentetik eğlenceyle çok daha güçlü bir anı karşılaştırıyor. Neydi o an? Bir gece, güvertede karanlıkta oturan siyahi askerler, hiçbir anons veya plan olmadan, kendiliğinden o ünlü ilahiyi söylemeye başlıyorlar. When the Saints Go Marching In. O karanlığın içinden yükselen o ses, o kadar içten, o kadar güçlü ve otorite dolu ki, Steinbeck için savaşın gerçek müziği, gerçek sanatı işte o an. Diğeri USO gösterisi, sadece bir taklitti. Bir diğer isimsiz kahraman grubu da o bombardıman uçaklarının yer ekibi. Yani pilotlar havadayken yerde bekleyen teknisyenler ve makinistler. Steinbeck onlara uçakların asıl sahipleri diyor. Hatta üstte şöyle bir deyiş varmış. Usta çavuş Pierce kendi uçağını ara sıra bir pilota ödünç veriyor. Harika bir tabir. Çünkü bir uçuşun yapılıp yapılmayacağına, motorların durumuna bakarak son kararı veren aslında o teknisyen. Pilotun cesareti değil, motorun güvenilirliği belirliyor görevi. Pilotlar gelir gider ama o uçağın her vidasını, her sesini tanıyan yer ekibi kalıcıdır. Ve en dokunaklı anlardan biri o yer ekibinin kendi uçakları görevdeyken yaşadığı bekleyiş. Ter içinde beklemek diyorlar bu duruma. Evet, bu ifade her şeyi anlatıyor. Uçakların dönmesi gereken saat yaklaştığında hepsi hangarların önünde toplanıp gözlerini ufka dikiyorlar. Uçaklar tek tek ufukta belirmeye başladığında rahat bir nefes alıyorlar. Ama Ama eğer kendi sorumlu oldukları uçak o ilk grupla dönmezse işte o zaman o sessiz gerilim bekleyiş başlıyor. ve uçakları hiç dönmezse Ne oluyor? işte o zaman yas başlıyor. Ama bu gürültülü bir yas değil. Steinbeck onların sessiz ve hırçın bir yasa büründüğünü söylüyor. Tek kelime etmeden öfkeyle dağılıyorlar. O gün kimse onlarla konuşmaya cesaret edemiyor. Bu savaşın sadece tetiği çekenlerden ibaret olmadığını, birbirine görünmez iplerle bağlı devasa bir insan zinciri olduğunu gösteren çok güçlü bir detay. Kesinlikle. O teknisyenin yası en az pilotun annesinin yası kadar gerçek. Bütün bunları toparladığımızda Steinbeck'in bu yazıları bize gerçekten de ikili bir bakış açısı sunuyor. Hem bir muhabirin 1943'ün o katı savaş gayreti kuralları
sayfaları altında neler yazabildiğini görüyoruz, hem de 15 yıl sonraki öz eleştirel bir yazarın gözünden o yazıların aslında ne kadar eksik, ne kadar gerçek dışı olduğunu anlıyoruz. Temel fikir şu: gerçek her zaman söylenenlerde değil, çoğu zaman söylenmeyenlerde saklıdır. Bu derlemeyi bu kadar güçlü ve dürüst yapan da bu. Elimizde sadece orijinal raporlar olsaydı, filtrelenmiş bir propaganda metni okuyor olabilirdik. Sadece ön söz olsaydı, o da bir pişmanlık metni olurdu. Aynen öyle. Ama ikisini bir arada sunması bize hem hikayeyi hem de o hikayenin sınırlarını ve zaaflarını gösteriyor. Savaşın sadece yaşanan bir olaylar dizisi değil, aynı zamanda anlatılan, hatta kurgulanan bir hikaye olduğunu hatırlatıyor. Steinbeck, o ön sözde savaş sonrası dönemi değerlendirirken çok çarpıcı bir cümle kuruyor. Yıllardır sadece korkuyla beslendik ve korkunun iyi bir ürünü yoktur. İkinci Dünya Savaşı'nın hikayesinin halkı korkunun kötü ürünlerinden korumak adına nasıl filtrelenerek anlatıldığını düşününce, ister istemez aklınıza şu soru geliyor. Günümüzdeki çatışmaların, krizlerin hikayeleri de benzer şekilde modern bir savaş gayreti veya yazısız kurallar tarafından şekillendiriliyor olabilir mi? Acaba biz de bugün tıpkı 1943'teki okurlar gibi gerçeğin sadece bize anlatılmasına izin verilen kısmını mı görüyoruz? Ve bu süreçte neleri, hangi önemli gerçekleri kaçırıyoruz?